Epiloglara hoş geldiniz. Ben Tugay Kaban. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün başlıktan ve kapaktan anlayacağınız üzere yazı yazmak üzerine bir video çekiyorum. 29 günlük yazı günlüğü. 29 günlük bir yazı günlüğü oluşturdum. Özellikle 29. gün çok önemli. Çünkü öncekiler çok bilinen şeyler olabilir veya karşılaştığınız şeyler olabilir. Fakat 29. gün için önereceğim şey aslında sonrasında sizin karar vereceğiniz bir süreyi kapsıyor. Belki bir ay, belki bir yıl, belki 5 yıl. Tabii ki en başta yazar olmak isteyen, iyi yazılar yazmak isteyen, iyi metinler oluşturmak isteyen insanlar için bir video bu. Fakat onun dışında ben herkesin aslında yazı yazma üzerine kendisini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Tıpkı okumada olduğu gibi. Aslında böyle yazı deyince insanların aklına ilk önce kalemle yazı yazmak geliyor. Fakat gün içerisinde özellikle işte sosyal medya üzerinde, telefon uygulamaları üzerinde veyahut bilgisayarda sürekli yazı yazıyoruz. Klavye vesilesiyle oluyor bu daha çok. Klavye veya kalemle yazmak elbette fark etmiyor. Fakat bazı noktalarda tabii ki kalemle yazmak daha önemli. Çünkü klavye ile yazılanlar kalemle yazılan bir şeye etki etmeyebilir. Fakat kalemle yazılanlar klavye ile yazılan yazılara etki eder. Klavye ile yazılan yazıların zihni olarak yani insanın fikri yapısına, fikri çerçevesine daha az katkıda bulunduğunu düşünüyorum ben kendi deneyimlerimden yola çıkarak. Kalemle yazılan yazıların ise daha çok insanın işine yaradığını hayat içerisinde veya işte bir şeyleri anlama, bir şeyleri söyleme noktasında da daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bu önereceğim günlük içerisinde 29 güne böldüğüm öneriler elbette klavye ile yahut kalemle yazılabilir. Fakat 29. günün özellikle oraya geldiğimizde de yeniden söyleyeceğim. Kalemle yazılması taraftarıyım. 29. günden sonraki alıştırmalar diyelim. 29 günlük yazı günlüğüne başlıyoruz efendim. Birinci gün. Gün batımı. Bir gün batımını anlat. Renkleri, ışığın değişimini, sende uyandırdığı duyguları ve aklına getirdiği düşünceleri yaz. Burada okuyacağımız şeyler size basit gibi gelebilir. İlk düşündüğünüzde veya ilk gördüğünüzde basit gibi gelebilir. Fakat biraz üzerinde tefekkür edince, düşününce, yani düşüncelerinizin seyrini biraz daha genişletince, düşünce vaktinizi biraz daha ayırınca bu başlıklar üzerine bunların aslında o kadar da kolay olmadığını göreceksiniz. Belki şöyle olacak: birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün benzer başlıklar olduğu için, benzer kolaylıkta göründüğü için veya basit gelecek. Fakat 10. günden sonra çok zorlanacaksınız diye düşünüyorum. Zaten önemli olan da zorlanmak. Yani bir şeyde işte kas en çok verilen örneklerden biridir. Kasları geliştirmek gibi. Yani belli bir süre onu devam ettirmeniz gerekir. Hemen kestirip atmamanız gerekir. Bu tamam oldu, benim ciğerlerim açıldı veya işte kaslarım gelişti diye düşünmemek gerekir. Çünkü öğrendiğim kadarıyla şu ana kadar bir mesele sizin karnınızı ağrıtmıyorsa, yani o işi yaparken karnınız ağrımıyorsa aslında o işi henüz yapmaya başlamamışsınız demektir. O sıkıntıyı yaşamalısınız. O sıkıntının bedeninizde bir tepkiye neden olması gerekiyor. Bu elbette olumlu bir tepki olmuyor ilk başta. Çünkü o süreç kolay kolay insanda yer etmez. Yani süreç, çünkü aslında sanki bu çalışma bir süreçmiş gibi ama öyle değil. Bu çalışmalar neticesinde bu da bir süreç, fakat bu sürecin getirdiği süreçler, hayatınız boyunca devam edecek süreçler kolay kolay insanın bedeninde, zihninde yer etmez. Bu sebeple basit gibi görünebilir. Fakat devam etmeniz gerektiğini öneriyorum ben. Birinci gün, gün batımı, dediğim gibi çok basit bir konu gibi görünüyor. Fakat biraz da aslında hatırlama üzerine. Videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. Her konu, yani 29 gün üzerinde bu kadar uzun konuşursam tabii ki biraz sıkıcı olabilir. Kısaca şöyle söyleyeyim. Gün batımı dediğimiz şey genelde, yani mesela bu metni yazacaksanız birinci gün batımında uyanmanız gerekiyor. Bunun dışında uyandıktan sonra da yazıya oturmanız gerekiyor. Eğer yazıya oturmaz da sonrasında o günün işte gün batımı ile ilgili uyandınız ama yazmadınız. Sonra vakit geçti, öğlen oldu, belki akşam oldu. Gün batımı üzerine yazacaksınız. Bu sefer hafızanızı zorlamanız gerekecek. Bunlar da aslında bir yerde olumlu şeyler. Yani bu zorlanmalar veya size bu maddelerin böyle bir zorlama yapması olumlu bir şey. Hemen ikinci güne geçelim.
İkinci gün, unutamadığın bir an. Hayatındaki en değerli anılardan birini seç. O günü, mekanı, insanları ve hislerini ayrıntılarıyla anlat. Bunları direkt olarak ben öneri olarak şöyle söyleyeyim. Bir kurgu içerisinde yazmayın. Bence kendiniz olarak yazın. Yani bir günlük formunda yazın. Günlük tutmak eskiden çok meşhurdu. Tabii ortaokulda, ilkokulda öğretmenlerimiz bize önerirlerdi. Günlük tutun vesaire, işte yazı konusunda sizi geliştirir. Bugün bir psikoloğa gittiğinizde genellikle ilk yaptıkları şeyler, size önerdikleri şeyler kendinize mektup yazmanız vesaire oluyor. Bu metinlerde size böyle bir kolaylık sağlayacak, kendinize mektup yazma, bir terapi gibi hissedebileceksiniz bence. Zaten yazı yazmak aslında bir terapidir yani. İnsanın düşünmesi, düşündükten sonra aslında ilk önce hissetmesi. Dikkat ederseniz burada seçtiğim maddelerde de daha çok ilk önce hisler üzerine odaklanıyorum. Çünkü hisler düşünceleri oluşturur. Düşünceler de eylemlere dönüşür. Veya bunu işte ilk önce metne dökersiniz. Farklı formlara geçebilir yani düşünce safhasından sonra. Üçüncü gün başka bir hayat. Bugün yaşayan bir insanı seç ve bir gününü onun gözlerinden yazmaya çalış. Bence oldukça zor bir şey bu. Başkasının gözünden kendini görmek. En yakın arkadaşın olabilir, annen, baban olabilir veya ne bileyim mesela bir yönetici, yani senden haberi olmayan bir yönetici tarafından onun gözünden bakarak bir şeyler anlatmaya çalışmak da önemli. Dördüncü gün, seni sen yapan özellikler. Güçlü yanlarını düşün. Bu özellikleri nasıl kazandığını ve hayatındaki etkilerini anlat. Bu da oldukça zor. Dediğim gibi bu maddeler ilk başta çok basit görünüyor. Fakat üzerine düşünmeye başlayınca zorlanacağınız şeyler, belki bir A4 bile dolduramayacağınız şeyler olabilir. Yani bir A4 bile yazamayabilirsiniz. Beşinci gün, kendi topluluğunu kursaydın. İnsanları bir araya getiren bir topluluk kuracak olsaydın hangi değerler etrafında şekillenirdi bu topluluk? Bunlar sadece bir roman yazmak, bir öykü yazmak, şiiri bunun içine pek dahil edemiyorum ama yani daha çok kurmaca metinler üzerinden veya bir piyes yazmak diyelim. Biraz da deneme gibi görünüyor. Aslında bunları yazdığınızda sanki birer deneme yazmış gibi olacaksınız. Fakat kurmacaya özellikle katkı sağlıyor. Sadece yazmaya değil, bu arada okumaya da katkı sağlıyor bunlar. Yani okumalarınız içerisinde de yazdığınız noktalarda yani yazdığınız metinler, bu alıştırmalar neticesinde ortaya çıkan metinler sizin okumalarınızda da etki edecek. O okumalarınızda yazarın anlattığı şeyi daha farklı biçimlerde görebileceksiniz. Yahut şöyle bir şey yapacaksınız. Ben olsaydım şöyle yazardım diyebileceksiniz. Ahmet Uluçay'ın, Allah rahmet eylesin, meşhur bir sözü vardır. Ben filmleri izlediğimde onları bir de ben bu filmi nasıl çekerdim diye izliyorum. O bakış açısıyla izliyorum diyor. Metinleri çoğumuz böyle okumuyoruz. Ama böyle okumak özellikle yazar olmak isteyen insanlar için bir yarar sağlıyor bence. Bunu gördüm bu zamana kadar. 6. gün, enerjini kime ayırıyorsun? Bu ay zamanını, ilgini ve emeğini vermek istediğin insanlara yaz. Yani o insanların kim olduklarını değil de sadece hani isimlerini değil de onların özelliklerini, bu enerjini ayıracağın insanların sende bıraktığı şeyi bulman lazım, etkiyi bulman lazım. Onu ayrıntılaman lazım. 7. gün, iyimserlik. Sence iyimser olmak ne demek? Hayatında bunun yeri nedir? Burada bir şey söylemek istiyorum. Mesela iyimserlik, erdem. Çoğu insana bu kelimeleri ilk başta söylediğinizde direkt olarak, yani mesela erdem ne demektir diye sorduğunuzda ilk olarak hemen hızlıca cevap veremeyebilir. Aslında biliyordur onu fakat hızlıca cevap veremez. Burada ben sözlük kullanımını bu maddede söylemek istiyorum. Sözlük kullanımı, herhangi bir şey yazarken, zaten günümüzde bu çok basit, yani bilgisayarlar, telefonlarla hızlıca hemen sorgulayabiliyorsunuz, öğrenebiliyorsunuz. Sözlük kullanmanın önemi burada aslında ortaya çıkıyor. Sizin kelime dağarcığınızı da, anlam dağarcığınızı da, sadece kelime değil anlam dağarcığınızı da genişletiyor. Ve böylece yazdığınız yazıyı sadece yazmak değil, hissetmek değil, düşünmek değil, anlamlandırmak ve anladıktan sonra da onu aktarmak noktasında size çok yarar sağlayacaktır. Hayatında bunun yeri nedir? İyimserliğin yeri nedir? İyimserlik kelimesini özellikle seçtim. Yani bunun hakkında yazmaya başladığınızda 7. gün eğer dayanabilirseniz bunu fark edersiniz. Yani önemini
Umarım fark edersiniz. 8. gün bu ayın muhasebesi. Ay boyunca yaşadığın en güzel ve en zor deneyimleri anlat. Bir nevi Z raporu gibi düşünülebilir. Bunları da yine kendinize göre biçimlendirdiğiniz sırada farklı şeyler deneyebilirsiniz. Mesela işte yaşadığın en güzel ve en zor deneyimi anlatırken bunun ilk önce mekanını mı anlatacağım? Yoksa kişilerini mi anlatacağım? Kişilerini nasıl aktaracağım? Mesela sadece isim olarak mı aktaracağım? Onların kişiliklerinden, onların bana yaptıklarından, benim onlar hakkında düşündüklerimden bahsedecek miyim gibi şeyleri, ayrıntıları düşünürseniz sadece bu konu için değil ama burada denk geldiği için söylüyorum. Yazı konusunda bu da size yarar sağlayacaktır. 9. gün, daha 20 gün var. Anlayamadığın birine mektup. Düşüncelerini veya davranışlarını çözmekte zorlandığın birine içten bir mektup yaz. Gerçekten oldukça zor bir şey bu. İnsanlar daha çok böyle durumlarda kendi bakış açılarını sürekli ön plana atarlar. Ama karşı tarafın bakış açısına odaklanarak bir metni devam ettirmek oldukça zordur. Özellikle roman yazarken, piyes yazarken, yani öyküde pek hani bu çok derinliği fark etmiyoruz, göremiyoruz. Çok hızlı metinler olduğu için bu romanda ve piyeste çok işinize yarayacaktır. 10. gün en sevdiğin mevsim. Sana en yakın gelen mevsimi seç ve bunun nedenlerini anlat. Bu size birçok şeyi düşündürtecek. Kullandığınız eşyalardan tutun, dışarıya çıkarken, dışarıdan içeriye girerken, yolculuk yaparken bu mevsim meselesi sizin kafanızı karıştıracaktır. Size yeni bakış açıları kazandıracaktır. Benim Orhan Pamuk'a satmak istediğim roman isimli eserimde keşfettiğim bir cümle vardı. Dünya İlk yaratıldığında acaba hangi mevsim vardı diye soruyordum metinde. Yani kahraman soruyordu. Mesela mevsimler üzerine düşünürken böyle bir şey gelmişti aklıma. Mevsim ayrıntısını değil de direkt olarak mevsime odaklanarak düşündüğüm bir şeydi. Başlıklar üzerinde de böyle şeyler yapabilirsiniz. Yani başlığın size yap dediği şey değil de biraz daha işte başlığa da giderek veya başlık dışında başlığın size çağrıştırdığı bir şeyi de düşünerek o gün onu yapabilirsiniz. Bunlar kesin net kanunlar değil, yani illa bunları yazacaksınız diye bir şey yok. Fakat yine de sırayı bozmamak en iyisi diye düşünüyorum. Çünkü ona göre dizdim, yani bir matematiği var diye düşünüyorum. 11. gün minnettarlık listesi. Hayatında değer verdiğin 10 şeyi yaz ve her biri için kısa bir açıklama ekle. Bu biraz da sözlük oluşturma veya indeks oluşturma gibi de düşünülebilir. Yani bir çetele çıkarma gibi bir şey. Zaten liste çıkarma, çetele çıkarma aynı şey sayılır. 12. gün müziğin izleri. Müziğin hayatındaki yerini, seni nasıl değiştirdiğini ve hangi anlara eşlik ettiğini anlat. Burada mesela biraz önce söylediğim gibi direkt olarak müziğe de dönebilirsiniz. Yani notalara da dönebilirsiniz. Kendi notanızı keşfedebilirsiniz. Veya başka insanları notalar üzerinden değerlendirebilirsiniz. Şu anda aklıma geldi. Mesela bunu yazarken aklıma gelmemişti ama biraz önceki açıklamayı yaptığım için böyle bir şey söylemek istedim. Onun dışında böyle düşünmeyip direkt olarak bir müziğin sizde uyandırdığı şeyleri de yazabilirsiniz. 13. gün bir film sahnesi. Seni etkileyen bir film sahnesini seç ve neden unutamadığını yaz. Bu genellikle olur, insanların aklına bazı işte film sahneleri gelir. Bir zamanlar Anadolu'da işte bir sahne gelir. Kavunları koyduğu sahne Arap Ali'nin veya işte Kış Uykusu'nda Aydın'ın kız kardeşiyle konuştuğu sahne diyelim. Şu anda hızlıca aklıma gelen bunlar. Veya Tarkovski'den bir sahne veya Kolpaçino'dan bir sahne, fark etmez yani hani hangi film olduğu. Ama o filmin senin üzerinde bıraktığı bir etki vardır. Yazı serüvenini böyle şeylerden çıkarabilirsin. Yani ben hangisine daha elverişliyim? Benim zihnimde hangisi daha çok dolaşıyor benden habersiz? Çünkü insanların zihninde bir şeyler dolaşır fakat insanlar genellikle sürekli onu keşfedemezler. Ama unutamadıkları şeyler üzerine yoğunlaşınca işte komedi unsuru içeren bir şey mi senin aklında dolaşıyor? Yoksa dram içeren bir şey mi? Yoksa nihilist bir şeyler mi? Yani birçok şey olabilir. Bunları keşfetmek açısından bir film sahnesini düşünmek ve yazmak bence önemli. 14. gün etkisi süren bir insan. Hayatında iz bırakmış bir aile ferdini anlat. Özellikle aile dedim. Çünkü bazı insanlar dışarıdaki insanlardan, ailesindeki insanlardan daha fazla etkileniyor olabiliyor. Ama aile daha zor olduğu için aslında bunu seçtim. Veya daha kolay göründüğü için. Hani insanlar
işte annesini babasını daha hızlı bir şekilde sanki keşfetmiş gibi zannedebiliyorlar. O yüzden aileyi seçtim. Böyle olmadığını görmek açısından. 15. gün kendin hakkında 30 gerçek. Kendinle ilgili 30 küçük yahut büyük gerçeği sıralayarak bir portre oluştur. Bu da oldukça zor bir şey. Sadece yazıyla ilgili değil, keşfetmekle ilgili. Zaten aslında bir yazı dediğimiz şey keşiftir. Yani bir toprak altından insanların daha önce görmediği bir şeyi bulduğunu ispat için bir şey gibidir yazı. Çoğu insan yeni bir şey bulamaz. Yani kaşık bulur ama kaşık zaten hayatımızda olan bir şey. Örnek veriyorum, yani kaba taslak bir örnek veriyorum. Ama bambaşka bir element bulur. Bambaşka bir eşya bulur. Veya o eşyanın bambaşka bir formunu bulur. Yazmak böyle bir şey biraz. O sebeple özellikle insanın kendi hayatından bir şeyler çıkarması önemli. Zaten çoğu ilk eser otobiyografik olur genelde. Bunu ilk eserleri okursanız, büyük yazarlar da dahil, rahatlıkla görürsünüz. 16. gün ilham kaynağın. Sana hissi veyahut fikri anlamda yol gösteren bir kişiyi anlat. Şimdi aile dışına çıkıyoruz ve dışarıdaki şeylere bakıyoruz ama burada illa tanıdığın biri olmayabilir. Yani bir beğendiğin suret de olabilir. Ölmüş biri olabilir. Onun söylediği bir söz olabilir. Birazdan zaten bir alıntı şeyi de var, kısmı da var ama onun sana belki illa dokunması değil, dokunmaması sebebiyle de bir şey anlatabilirsiniz. Yani bir şeyin ilham kaynağı olması için illa bağlantı olmasına gerek yok. Bağlantı kurulamaması da bir ilham kaynağı olabilir. Bunu keşfetmek açısından 16. gün bunu deneyin diyorum ben. 17. gün 3 büyük hedef. Hayatında ulaşmak istediğin en önemli 3 amacı yaz. Bu biraz da motive için söylediğim bir şey. İnsanların motivasyona ihtiyacı var. Bu motivasyonu modern anlamda, her ne kadar yani motivasyon kelimesi de çok böyle ben modernim diye bağırıyor ama bunu çok öyle kullanmak istemiyorum. Bu daha çok insanın içinde dışarıya belli etmesi gereken bir şey değildir. Yani motive oldum ve bunu belli ediyorum. İşte insanlar işte heyecanımı görüyorlar falan, öyle bir şey değil. Hedefler insan hayatında çoğu zaman bence gizli kalması gereken şeylerdir. Belki de gizli kalan şeylerdir. İnsanların kendilerine bile itiraf edemediği şeylerdir. Bir şey vardır aklında. Bir hedef vardır ama onu çok biçimlendirmek istemez. Çünkü sanki böyle kaybetmek korkusundadır. Ama bunları ortaya çıkarmak gerekiyor. Yazıda bu önemli. 18. gün gençliğine mektup. Daha genç yaşlardaki kendine söylemek istediğin şeyleri yaz. Burada illa işte 5 sene 10 sene önceki şeyler değil. İnsan henüz doğmamış haline de bir şeyler yazabilir. Gençlik dedim ama yani önceki zamanlarına, onu öyle düşünebiliriz. Yanlış olmuş diye düşünebiliriz burayı. Çocukluğuna yazabilir. Böylece o zaman bunları yapabilir miyim, yapamaz mıyım düşüncesini de, yani ben diyelim ki 5 yaşındaki halime bir şeyler söylüyorum ama ona nasıl seslenmeliyim? Şimdi söyleyeceğim şeyleri anlayacak mı? Bu düşünceler içerisinde bunların da yazı sürecinde insana katkı sağlayacağını düşünüyorum. 19. gün korkular. Benim en çok sevdiğim şeydir bu. Hayatında seni en çok tedirgin eden 3 şeyi anlat. Bunu uzun uzun anlatabilirsiniz. Dediğim gibi yine kurgu şeklinde de anlatabilirsiniz. Açık bir şekilde de anlatabilirsiniz. Bu arada bu yazdığınız şeyleri saklamanıza gerek yok. Yani işte benim bir defterim var ve bu şekilde ilerleyeceğim diye bir düşünceye sahip olmayın. Yazdıktan sonra yırtabilirsiniz. Ki çoğu zaman yırtmak daha iyi oluyor. Yani ortadan kaldırmak her zaman daha iyi oluyor. Onlarla yaşamanıza da gerek yok. Yani yazdığınız şeyleri ben bunları kesinlikle atamam işte gibi bir düşüncede olabilirsiniz. Bunu kendinize söylemiyor da olabilirsiniz. Bu da bir korku olabilir, mesela atma korkusu. Korkular da, bunları düşünmeniz de size yararlı olacaktır. 20. gün, son 9 gün efendim. Öğrenmek istediğin bir şey. Uzun zamandır merak ettiğin ve öğrenmeyi arzuladığın bir konuyu yaz. Mesela burada söyleyelim yeniden, hani sözlük kullanmak dedik. İlla mesela sadece sözlük olarak bakmayın. Bir Wikipedia sayfası da olabilir. Mesela 20. günde öğrenmek istediğiniz bir şeyi yazarken, diyelim ki notaları, biraz önce müzikten konuştum. Notaları öğrenmek istiyorsunuz. Notaların okunuşunu öğrenmek istiyorsunuz. İlla tabii Wikipedia değil, bir YouTube sayfası da
olabilir. Bir YouTube videosu da olabilir. Açarsınız ve nasıl işte notalar nasıl okunur? Plastik nasıl üretilir? Benzin nasıl keşfediliyor, nasıl işleniyor gibi bir şeyler. Bunlar üzerinde araştırma yapmanız, bu madde o araştırmayı derinleştirmeniz ve o derinleşmelerden nasıl yararlanacağınızı size gösterecektir. 21. gün gelecekteki kendine mektup. Biraz önce geçmişimizdeki gençliğimiz demiştik ama geçmişimize yazdığımız bir mektup vardı. Şimdi de gelecekteki kendimize mektup yazacağız. Bu mesela ütopik de olabilir, distopik de olabilir. Gelecekteki çünkü konumunuzu sadece kendi açınızdan değil, yani bir birey olarak değil de toplum açısından da düşünebilirsiniz. İçinde bulunacağınız toplum nasıl bir şey olacak? O topluma göre bir şeyler söylemeniz icap ediyor. Farklı düşüncelere sizi sevk edecektir. 22. gün bir sabahın hikayesi. Sabah rutininin bütün ayrıntılarını anlat. Bu birinci güne biraz benziyor. Gün batımı gününe, maddesine. Bir sabahın hikayesi o batımıydı. Tabii ben orada batımı derken, yani gün batımı derken biraz sanki aklımda böyle gün doğumu gibi geldi. Niyeyse öyle bir şimdi yanlış olduysa şimdi düzelteyim. Niyeyse gün batımı yazmama rağmen sanki bir uyanışı düşündüm gibi oldu. Niye böyle düşündüm? Niye böyle düşündüğümü tam olarak bilmiyorum ama burada sabah rutininin bütün ayrıntılarını yaz. Bence önemli bir şey. Yine bir çetele gibi de görünebilir. O ayrıntıları düşündükçe sizin için farklı pencereler açılacaktır. Elbette önemli olan o pencereleri sadece açmak değil, yeri geldiğinde o pencerelerle bakmak, o pencereleri kapamamak, örtmemek veya yeri geldiğinde belki de örtmek. 23. gün yol gösteren bir söz. Hayatını şekillendirebilecek bir alıntıyı seç ve neden önemli olduğunu açıkla. Bir iktibas yapacaksınız bir yerden, bir kitaptan, bir videodan, bir filmden ve bu sözün, dikkat edin ama şey olmaması lazım. Yani önceden düşündüğünüz ve beğendiğiniz bir şey olmaması lazım. Şekillendirebilir ihtimalini düşünerek yazmanız lazım. Yani şekillendiren değil de zaten zihninize yazdığınız veya okuyunca beğendiğiniz bir şey değil de beğenmediğiniz, ilginizi çekmeyen ama böyle bir söz seçiyorum ve bu söz benim hayatımı nasıl şekillendirebilir diye düşünerek yazmanız gerekiyor. Yani negatifinden yola çıkarak biraz düşünmeniz gerekiyor bu yazıyı yazarken 23. gün. 24. gün kusursuz sofra. Senin için en mükemmel bir öğünü tarif et. Yemekleri, ortamı ve insanları da düşün. Bu betimleme için bence çok önemli. Yemeği düşünmek, sadece yani biçimini değil tadını düşünmek. Oradan işte çok meşhurdur zaten bu. Yazı atölyelerinde vesaire kullanılan bir şeydir. Çünkü önümüzde çok büyük bir eser var böyle. Marcel Proust'un Kayıp Zamanın İzinde isimli eseri. Orada bir işte Madeleine'den sayfalar, ciltler dolusu metin ortaya çıkıyor. O yüzden aslında yemekler, hatta kokular da bunun içine dahil bence. İnsana yazma konusunda çok öğretici şeyler aşılıyor. 25. gün yaş almak. Zamanın geçişi ve yaşlanmak hakkında ne hissediyorsun? Bu aslında biraz geleceğe mektup gibi ama bu süreci düşünmekle alakalı. Yani ileriye direkt olarak bir şey söylemek değil de o süreci düşünmekle alakalı. Tabii ki yaş almak sadece geleceğe dair bir bakış açısı değildir. Siz bu zamana kadar da yaş aldınız. Yani hepimiz hala yaş alıyoruz. 10 dakika önceye göre yaş aldık. Bunları da biraz düşünmek açısından, zamanı düşünmek açısından önemli olacaktır. 26. gün aile. Aile sözcüğünün sende uyandırdığı anlamları yaz. Bunu şu sebeple yazdım. Aile her ne kadar günümüzde böyle soyut bir anlama bürünmüş olsa da eserlerde kahramanlar için, roman kahramanları için veya piyes kahramanları için çok önemlidir. Onların aileleri bizim onları tanımamız noktasında bize hep ipuçları verir. Onlar hakkında, ailesi hakkında düşünmesi, onlara karşı tavırları, mesela Raskolnikov'u düşünün mesela, annesiyle olan münasebetleri. Aile kavramı çok önemli. Üzerinde günümüzde çok soyut bir şekilde durduğumuzu düşündüğüm için bu 26. güne aile kavramını ekledim. 27. gün vakit varken. İleri yaşlara gelmeden önce mutlaka görmek veya yapmak istediğin bir şeyi anlat. Bu da dikkat çekici bir şey bence. İleri yaşlara gelmeden önce, yani bu illa göreceğiniz tabii veya yapacağınız anlamına gelmiyor. Ama diyelim ki kavuştunuz o istediğiniz şeye. Ne yapacaksınız? Bunu da düşünmek önemli. Ondan bıkacak mısınız? Bıkarsanız yeni bir şey isteme noktasında nasıl bir
kendinize tavır göstereceksiniz? Bunları düşünmek yazı konusunda insanı geliştiriyor. Ve sondan 28. gün kalbini kazanmanın yolları. Bir insanın senin güvenini ve sevgini kazanmasını sağlayacak 4 özelliği yaz. Biraz ironik olmuş, kalbini kazanmanın kendi kalbini kazanmak gibi olmuş ama bir insanın senin güvenini ve sevgisini kazanmasını sağlayacak 4 özelliğini yaz. Veya bunu illa kendiniz için değil de başkası için de yapabilirsiniz ama ben daha çok burada kendinizden yola çıkarak bir şeyleri keşfederseniz yazı serüveninizin daha olumlu şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Ve efendim 29. güne geliyoruz. 29. gün sevdiğin yazar ol. Evet, bu benim için çok önemli. Benim keşfettiğim bir şey belki diyemem ama nereden okuduğumu da veya nereden öğrendiğimi de hatırlamıyorum. Fakat bunu kendim yaptım. Sadece yazı yazma konusunda değil, dil öğrenme konusunda da bu çok yararlı bir şey. Ama oraya girmeyeceğim şimdi. Sevdiğin yazar ol. Efendim şöyle bir şey. 29. güne kadar bu 28 günü yazdınız bir şekilde, sayfalar dolusu. 29. güne geldiniz ve artık yazı konusunda yeni bir şeyler isteyeceksiniz. Çünkü onların bu sıraladığım 28 gün oldukça doyurucu olacaktır sizin için ama bir şeyler eksik kalacaktır. Yani hala sanki oraya varamadım veya o sürece giremedim, o kapıdan geçemedim gibi bir şey hissedebilirsiniz. 29. günden sonra eğer bunu yaparsanız, yani yapmaya başlarsanız gerçekten hem o karın ağrısını hissetme noktasına belki geleceksiniz. Önceki günlerde gelmeyeceksiniz ama burada kesin geleceksiniz. Bünyeden bünyeye göre değişen bir şey neticesinde. Böylece ortaya gerçek şeyler çıkmaya başlayacak. Yani sizin açınızdan gerçek şeyler ortaya çıkmaya başlayacak. Bunu nasıl yapacaksınız efendim? Şöyle. Sevdiğiniz bir yazarın eserini alacaksınız. Diyelim ki siz Halit Ziya Uşaklıgil seviyorsunuz. Necip Fazıl Kısakürek seviyorsunuz. Veya şiir de olmaz bu. Şiir çok bambaşka bir şey gerçekten. Onu bu kanaldaki çoğu videoda bu şekilde üstünkörü geçiyorum ama ayrıca konuşulacak şeyler, şiir hakkında konuşulacak şeyler. Daha çok kurmaca metinler üzerinden ben söylüyorum. Veya işte Stephen King seviyorsunuz. O yazarın bir metnini alacaksınız. Bu işte metin derken bence uzun bir metin olsun. Yani bir eser çapında bir şey olsun. Ve genellikle tabii kurmacası olsun. Yani Stephen King'in yazma dersleri miydi? Öyle bir eseri vardı. O değil de işte bir romanı. Mesela hangi roman? Diyelim ki 11-22-63 olsun. Siz bu romanı alacaksınız efendim. Açacaksınız burada birinci sayfasından itibaren. Buraya da bir defter, bir kalem. Başta da dediğim gibi bunu kalemle, defterle yapmanız çok önemli. Çünkü yani bunun ortaya çıkması, bunun yararının ortaya çıkması için böyle yapmanız gerekiyor. Ve ilk cümleden itibaren yazmaya başlayacaksınız. Ve o kitabı tamamen yazacaksınız. Bakın bu çok önemli. Bunu yaptığınızda artık 10 sayfa sonra mı, 100 sayfa sonra mı, ama dediğim gibi hemen olmayacak. O karın ağrısını hissedeceksiniz, bıkacaksınız, eliniz yorulacak yazmaktan. Kendimde olan şeyleri söylüyorum burada. Devam edeceksiniz ve o yazarın, sakın şöyle bir şey düşünmeyin, işte ben onun gibi mi yazacağım, yani aynısını mı yazacağım? Hayır, öyle olmaz zaten. Hiçbir zaman öyle olmaz. Etkilenme endişesi hissetmek çok önemlidir. Harold Bloom'un meşhur yani meselesi bu, etkilenme endişesi. Hiçbir insan gerçekten yazar olacaksa orada kalmaz. Yani aynı şeyde kalmaz. Muhakkak bir şeyleri farklı olur. Benzerlikler de muhakkak olur ama onlara çok kafa takmamak lazım. O süreç içerisinde siz o biraz önceki bazı günlerde dediğim gibi aslında ben şurayı şöyle yazayım diyeceksiniz. Bakın, belki ilk eserde olmayacak ama diğer eserlerinde bunu hissedeceksiniz ve kafanızda dönüp duracak bu. Burada bir cümle yazmış. Öyle kabataslak. Çok kötü bir örnek veriyorum. İşte Ali Atabak. Ben bunu böyle söylemeyeyim diyeceksiniz. Başka bir şekilde söylemek isteyeceksiniz ve onu yazacaksınız. Ama o eseri kalemle kağıda yazmanız gerekiyor. Ve bunun için bıkmamanız gerekiyor. Bence bu çok büyük yazarların bile yapması gereken bir şey. Çünkü dikkat ederseniz çok büyük yazarlar, çok büyük eserler verdikten sonra bir düşüş yaşıyorlar. Bu düşüş yaşama olayı bence çok kendilerini artık yazmaya devam etmeleri sebebiyle oluyor. Yani sevdikleri yazar artık azalıyor mu veya onlardan ayrılıyorlar mı?
tam olarak bilemiyorum ama sürekli kendilerini yazmaya başlıyorlar. Zaten her yazar kendini yazar aslında. Yani büyük yazarlardan bahsediyorum. İşte bir yazar mesela büyük eserler diyelim vermeye başladıktan sonra kendi metinlerini yazmaya başlar. Aslında kendi meselelerini yazıyordur. Bir kitaba bakarak değil belki, yani kendi kitabını açıp oradan kopya çekerek değil. Ama onları zaten kendisi yazdığı için zihninde o cümleler, kalıplar artık oturmuştur ve kendisini yazmaya devam eder. Burada bu dediğim işlemi sevdiğin yazar olu yapmakla aslında büyük pencereler yeniden açılıyor. Yeniden o daha güçlü eserler verme yolunda insanlar ilerliyorlar. Efendim bu kadar. Bu videoda söyleyebileceklerim. Kendimi tekrara düştüğüm noktalar olmuş olabilir. Sürçülisan ettiysem affola. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Ve kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.